YouTube Örgü mü dediniz kanalımdan. Dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kimono hırkamızın yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yeni tasarladım arkadaşlar. Altıgen parçalardan oluşuyor ana gövdemiz. Ve etrafını bu şekilde motiflerle süsleyerek böyle bir güzellik elde ettim. Umarım sizler de aynı şekilde düşünürsünüz, sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi hep birlikte yeni tasarlamış olduğum bu güzel kimono hırkanın nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlarım. Kullandığım iplerim şöyle numara olarak vereyim. Belki aynısını yapmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Marka Alize Cotton Gold. Numarası 394, krem rengi olan ipimiz. Diğeri batik bir ip. Gördüğünüz gibi çiçekler de farklı farklı dursun diye böyle bir şey yapmak istedim. Bunun numarası 7687. 7687. Bir de şöyle bir yeşilimiz var. Bunun da numarası 782 arkadaşlar. Evet, bunlar daha sonra çiçeklerimizi, motiflerimizi yaparken kullanacağız. Şimdi bu krem rengi ipimle hemen başlıyorum yapımına. Mümkün olduğunca yavaş yapmaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Sonra geliyorum. Bunu bu şekilde ilkiyle birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Sonra buraya şu ipimi de şöyle tutayım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aynı yerin içerisine şöyle giriş yaparak şu zincirin içerisinden alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir yarım trabzan, bir tane daha yarım trabzan yapıyorum ve bunları birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aynı yuvaya, aynı yere arkadaşlarım zincirimizin içerisine giriş yapıp 1, 2, 3. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Yarım trabzanlarımı birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki zincirin içerisinden şöyle giriş yapıyorum. Buraya da aynı işlemi 3 tane yarım trabzan yapıyorum önce. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Sonra tekrar üzerine alıp aynı yere bir tane daha böyle yarım trabzanları yapıp bir yaprak gibi olmasını sağlıyorum bu şekilde. Şimdi bu işlemi, yani şu yaptığımız yerlerden 12 taneye tamamlıyoruz. 6 tane zincir çekmiştik. Her birisine ikişer tane böyle aralarda 3 zincirli yerler yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle hemen yanındaki zincirden giriş yaptım. Yine 1, 2, 3. Başlama yeri önemli. 1, 2, 3 zincir, tekrar buraya 3 tane yine yarım trabzanımı yapıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Her bir arada 3 zincir çekeceğiz. Şöyle yanındaki zincire geçiyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9. Bu 10.
12 tane bu şekilde yer yapacağız arkadaşlar. 3'er zincir. Şöyle hemen yandan giriş yapıyorum yine. Burası son yerimiz. Biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle 2 ve 3 birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın tam 12 tane olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12'ye tamamladık. Şimdi burada gelip 3 zincirimi çektikten sonra buradan giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi 6 tanesine şöyle daha önceden de ben bu şekilde altıgen parçalardan oluşan hırka yapmıştım arkadaşlarım. Onda şu kol şeyini sevmemiştim ve bu şekilde yaparak daha güzel bir görünüme sahip olmasını sağladım diyebilirim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Öncekiler bakın şöyle gözüküyordu. Böyle kol direkt böyle geliyordu. Ben onu sevmediğim için böyle bir şey yaparak, bir işlem yaparak, küçük hafif dokunuşlar yaparak bu şekle getirdim arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle şeyini de göstereyim size. Ön kısmını zaten ilk başta görselde gördünüz ama burası yanımız arkadaşlar. Burası kolumuz. Şimdi onu da söyledikten sonra burada söylemek istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Onu da bu şekilde yapacağız arkadaşlarım ki düzgün dursun. 2 üzerine doladık. Burası benim birinci köşem olacak. 6 tane bu şekilde köşe yapacağım. Üçlü trabzanın 2 tanesini çektim, bir tanesini yine bıraktım. Sonra tekrar üzerine 2 doluyorum ve aynı yere giriş yaparak şu şekilde bir yer yaptım. Birleştiriyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine 2 doladım. Aynı yerin içerisine 3 defa bu işlemi tekrarlıyorum. Bakın 2 çektim, birini bıraktım, sonra 2 doladım. İkisini çekiyorum. 1, 2 doladım. Diğerini de yaptım. 3'e tamamladım. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Yine aynı bir tane daha böyle yapraktan yapıyoruz. Şöyle 2 ve 3. 3'e tamamladık. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 1 aldım. 1 alıyorum arkadaşlar. Bakın köşelere 2 dolacağız. Yani üçlü trabzanı yapacağız. Bu ortaya giriş yapıyorum bakın. Hemen ortasına. Bir yarım trabzan. Üzerine 1 aldım. Bir yarım trabzan daha. Bir tane daha. 3'ü tamamladım. Çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Burası ikinci köşemiz olacak. Buraya yine burada yaptığım gibi 3 tane yaprak yapıyorum. Üçlü trabzanlarla yapıyorum arkadaşlar. Üçlü trabzan üzerine 2 doluyorum. 2 çekiyorum. Topladıktan sonra hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3 zincir arada. Tekrar aynı şekilde şöyle 3'e tamamlayıp diğerine geçiyoruz. Birleştirdim. Benim ikinci köşem oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 1 aldım. Hemen yanındaki boşluktan giriş yaparak 1, 2, 3 birleştiriyorum. 1, 2, 3 aynı şekilde buraya da üçüncü köşemizi yapıyoruz.
Şimdi son bu ikili trabzanlarla yaptığım ara yerdeyim şu anda. Evet, son yeri yaptıktan sonra yine 3 zincirimi çektim. Geliyorum, buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kaydırma ile bağlıyorum buraya. Bakın şöyle dalgalı dalgalı bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buranın üzerine, yani içerisine, şuraya hemen şöyle 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Köşem buradan devam ediyor arkadaşlar. Bakın şuradan daha net görürsünüz. Şöyle. Şimdi bu köşelerimden bir tanesi. Şöyle yine burada 2 doluyorum üzerine. 3 zincirden sonra şu trabzanımın hemen şu üzerinden giriş yapıyorum. Yani şu yaprağımın üzerinden, ortadakinin, şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 3 tane yaptım. Sonra birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Hemen yanına, burası bu kadar açık kalmayacak. Birazdan şimdi bir işlem daha göstereceğim sizlere. Şöyle 1, 2, 3. Birleştiriyorum. Şimdi bu ortadakinin üzerine arkadaşlarım 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geliyorum, burayla birleştiriyorum. Şu şekilde. Bir sonraki üçlümü buraya yapacağım arkadaşlar. Bu bize kolaylık sağlayacak ve buranın daha düzgün durmasını sağlayacak. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Üzerine 1 alıyorum. Pardon, 2 alıyorum yine. Diğer 3. yaprağımı da yapıyorum bu köşe olan yerime. Şöyle 2 ve 3. 2, şöyle 3. Bakın bu yaprağı da 3'e tamamladım, birleştiriyorum. Şöyle açayım, iyice görün. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 1 alıyorum. Hemen bir alttaki yapmış olduğumuz, bakın şu aradan giriş yapıyorum. Yarım trabzanlarımı yapıyorum. Burada ikili trabzanlar kullanacağız arada. Sadece köşelerde üçlü trabzan kullanacağız. Şöyle yaptım arkadaşlar, bakın. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. İkinci yerimi de yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya da aynı işlemi uyguluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Bakın bunun köşem, diğer köşeye geldim. Hemen bu yanındaki yerden giriş yapıyorum. Yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Köşe yapacağım. Hemen şuradan girişimi yaptım. 1, 2, 3. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Üzerine 2 aldım. İkinci yaprağımı yapıyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu şekilde alarak kaydırma ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Üçüncü yaprağımı da köşeme yapıyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Üzerine 1 aldım ve buradan giriş yaparak şöyle yarım trabzanları yapıp birleştiriyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra kafanızda tam olarak oturacak arkadaşlarım. Şöyle aldım. 1, 2, 3 zincir. İki doladım. Bu ortadan giriş yaptım. Başka bir köşeme geldim çünkü. Köşeyi tamamlıyorum.
Yine bir diğer köşeme geçtim arkadaşlarım, şöyle. Son köşemizi de tamamlıyoruz. Şimdi 4 zincir birleştiriyorum. Şimdi aradaki yerleri tamamlayacağım. Şimdi bakın şu birleşim, yani diğerine başladığımız yere geliyoruz. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Buraya bir tane zincir çekelim arkadaşlarım ve bu şekilde bırakalım. Bakın görüntümüzü bir göstereyim ben sizlere. Köşelerimiz oluştu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi bakın şunu şöyle tuttuğunuz zaman bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Ve bu şeyde bu şekilde büyüterek devam edeceğiz arkadaşlarım, şöyle. Yani bu görüntü bakın şurası, böyle çevirerek tamamlayacağız. Ben bunu bir sıra daha sizinle hani birlikte yapmak istiyorum. Şuralar bizim işimize yarayacak, kolaylık sağlayacak. Şöyle biraz daha gidelim.
Şimdi buraya geldiğimizde burası da şeydi arkadaşlar, zincir çektim, güzel olmadı. Bir tane zincir çektim ve daha sonrasında şu şekilde yaptım. Üzerine bir aldım. Bakın biraz gevşelttim burayı. Bir aldım, şöyle çektim. Yarım trabzan yapmış oldum. Üzerine bir daha aldım. İkinciyi de yaptım ve çektim. Yani bu şekilde daha güzel. Benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Köşem, bakın. Köşenin hemen bu yanında yine ikili trabzanları yarım olarak yapacağız. Şöyle 1, 2, 3. Sonra birleştirdim. 1, 2, 3. Zincirimi çektim. Köşem olduğu için buraya bu 3 tane yaprağı üçlü trabzanlı olan yerimizi yapıyoruz bu köşeye. Şöyle 1, 2, 3. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine 2 dolayıp yine aynı o 4 zincirin içerisinden giriş yapıp 1, 2, 3 birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki sıra için yer hazırlıyorum. 4 zincir çekerek 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum, tekrar üzerine 2 doladım. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 birleştiriyorum. Sonrası aynı zaten. 2, 3. Üzerine 1 aldım. 1, 2, 3. Bakın bu küçük olan yerler her sırada artarak devam edecek. Bu şekilde büyüklüğünü ne kadar isterseniz arkadaşlarım, kime yapacaksanız şu o koltuk altından omuz şeyine kadar böyle bir ölçü alıp yapabilirsiniz. 1, 2, 3 kaç sıra isterseniz bunu o şekilde tamamlayabilirsiniz. Şöyle 3 tane zincirden sonra yine yarım trabzanlarımı yapıyorum. 2 ve 3 birleştiriyorum. 1, 2, 3 üzerine 1 alıyorum ve devam ediyorum. Diğer köşeyi de birlikte yapalım ve birleşim şeklini de görmüş olun. Çabucak çoğalıyor gördüğünüz gibi. Yapımı da gayet kolay. 1, 2, 3 zincir, tekrar üzerine 2 doluyorum ve buradan giriş yapıp buraya 1, 2, 3 birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yerin içerisine bir üçlü daha yapıyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 zincir. 2 doladım. Aynı yerin içerisine yaprağımı yapıyorum. Ve diğer kenara geçerek aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Şurayı birleştireceğim. Onun için görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlarım, bakın. Şöyle iki kenarı birleştirip kolları, kol kısmı ya da alt kısmı ya da tam tersini çevirebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz şekilde ya sağ ya sol, diğerini çünkü buna göre ayarlamanız gerekiyor, bu parçaya göre. Artış yerleri buraları gördüğünüz gibi. Bu modelde de bu şekilde devam ediyor. Bakın. Ben bu kullanacak olan kişi biraz küçük, böyle 38 beden falan, ama bu salaş bir hırka olacağı için kimono ya da
olacağı için biraz daha büyükçe ne yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra arkadaşlarım benim yaptığım. 38 bedene, 40 bedene rahatlıkla olur. Hatta 42'yi bile giyebilir yani rahatlıkla. Burası 10. Bizim esas şeyimiz motiflerimiz olacak. Şimdi bu parçayı tamamlayalım. Ben bunu 10 sıra şeklinde bu şekilde yapacağım. Daha sonra motif kısmına geçelim arkadaşlarım. Arkadaşlarım ben bunu 10 sıra şeklinde bakın şöyle birlikte sayalım. Hiçbir yerine atlamak istemiyorum. Tam olarak anlaşılsın. Mümkün olduğunca da böyle yavaş anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra şeklinde bu şekilde yaptım ve bu parçayı da tamamlamış oldum. Bu parça arkadaşlarım burası. Şu gördüğünüz yer. Şu kısmı bu parça. Şimdi bunu şöyle bitirdiğimiz yeri bir ipi de artık keselim. Evet. Şimdi bu ip ile biraz işimiz yok. Artık motiflerine geçtik. Daha sonra tekrardan lazım olacak. Şimdi bu biten parçamız bittiği yeri tam olarak görün diye burayı saklamayacağım. Şöyle bakın. İki ucunu şu iki ucunu şöyle düşünün. İki ucunu birleştiriyoruz. Sonra şöyle diğer uçlarını da birleştiriyoruz. Bakın burası kol olacak. Burası ön olacak. Bu parçamız da bu şekilde. Şimdi bunu şöyle getirip şöyle düşünün. Karşılıklı motifleri yaparak ekleyerek tamamlayacağız. Bakın şöyle. Burası ön kısmımız olacak. Arkaya da bir sıra motif çalışması yapıp ekleyip daha sonra hem iki taraflı ekleyeceğiz. Bunun eklemesini göstereceğim ben sizlere arkadaşlarım. Şimdi motifleri kesinlikle ve kesinlikle bu üst kısımdan başlayarak geleceğiz. Çünkü aşağıda bakın bu parçayla bu parça eşit değil. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapacaksınız. Bu parçaya şöyle motifleri eklediğimi düşünün. Şöyle açayım. Bakın bu burada. Bu kadar fazladan daha sonra devam edeceğiz. Öreceğiz arkadaşlarım. Şöyle. Bakın bunun bitim yeri şurası. Şöyle tuttuğumuz zaman 10 sıra şeklinde yaptığımız zaman bu şekilde olacak. Şimdi söylemek istediğim şey büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız mesela şu enine 2 motif olacak ama küçük gelecek gibi ise bu parçayı büyük yapacağız arkadaşlarım. Bu parçayı ne kadar büyük yaparsanız modeliniz, hırkanız o derece büyük olur. Küçük yapmak isterseniz de sayılarını azaltacağız sadece. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Büyük yapmak istersek de bunu büyüteceğiz. Buna göre motifleri ayarlayacağız. Uzunluğunu da dediğim gibi daha sonra motif eklemeleri yaptıktan sonra bu arada kalan yerleri tamamlayıp devam edeceğiz. Ben şöyle yaptım. Önce motiflerimi ekledim. Daha sonra bu arayı gittim geldim ördüm. Daha sonra alttaki motiflerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken tek husus motifleri bu köşeden yani yaka kısmından başlayıp aşağıya doğru yaka kısmından başlayıp kolun altına doğru devam etmeniz gerektiği. Başka da herhangi bir şeyi yok arkadaşlarım. Şimdi hemen motif yapımına geçelim. Ben şöyle ortaya yeşil
bir iple başlayacağım. Şöyle alıyorum, bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yaptım. Sonra tutuyorum, bu şekilde içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıp çakma sık iğne yapıyorum. 11 tane arkadaşlar. Motifimizin de yapımı gayet kolay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane gördüğünüz gibi çakma sık iğne yaptım. Şimdi burada bunu sıkıştırıyorum. Mümkün olduğunca sıkıştırın arkadaşlarım. Daha sonra bakın şu ilk yerden giriş yapıyorum. Şöyle. Bu ipimi de yukarıya doğru alıyorum. Ve ikisinin içerisinden şu şekilde çektim. Şöyle. Evet, içinden bu şekilde çektikten sonra bakın bu ipimi şöyle tutuyorum. Diğer renk ipimi alıyorum. Hangisiyle yapacaksam bu çiçekleri. İlla böyle batik bir ip değil, tek renk iple kullanabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu ipimi alıyorum. Şöyle tuttum. Buradan şöyle bir çekiyorum önce. Sonra bir miktar bırakıyorum. Şu ikisini birlikte aradan götüreceğim şimdi. Burada şunu da çekelim, iyice sıkılaşsın. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Sonra üzerine 2 doluyorum. Aynı yere arkadaşlar bakın. Aynı yere giriş yapıyorum. Bu iplerimi de aldım bakın alttan. Şöyle üçlü trabzan yapmadan iki tanesini çekiyorum. Üçüncü kalıyor. Sonra tekrar bir daha. Şöyle 1 2 3 zinciri de sayıyoruz bu defa. 3 tane yer yaptık, birleştirdik. Sonra bu altta kalan yeşil ipimi, aynı renk ip kullanacaksanız bunu yukarıya doğru şöyle almamız gerekiyor. Şuradan şu şekilde tuttum ve çektim yukarıya doğru. Şöyle arkaya da alalım, iyice gözükmesin. Bir zincirimi çektim. 2 3 tane zincir çekiyorum arada yine. Üzerine 2 doluyorum. Hemen yanındaki yere. Bundan tam 12 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlarım yine. Önce ikisini çekiyorum. 1 2. Sonra tekrar 2 doladım. 1 2. Tekrar 2 doluyorum. 1 2. Evet, bakın bu şekle geldi. Hepsini birlikte çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Üzerine 2 doluyorum. Ve yanından devam ediyorum. Buraya yapmış olduğum 12 tane yere 12 tane bu şekilde yapraklar yaparak tamamlıyorum. Üzerine 2 doluyorum. 2 de çektim. Tekrar 2 doladım. 2 de çekiyorum. Ve bağladım. 1 2 3 zincir. Tekrar bu şekilde hepsini tamamlayalım.
Şimdi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum şöyle. Bakın şu zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Sonra bu ipimi tuttum. Diğer ipimi alıyorum. Şu şekilde içinden. Evet arkadaşlar, şimdi burayı tamamladık. İpimizi de değiştirdik. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde buraya bir köşe yapacağım. Üzerine 2 doluyorum. Hemen yanına alttaki gibi şöyle 2 tane yarım trabzan yaptım. Sonra diğerini yapıyorum ve çekiyorum. Araya yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine 2 doluyorum. Aynı yerin içerisine arkadaşlarım. 3 tane bu şekilde yer yapacağım. Şöyle 2 doladım. Tekrar 2 doluyorum. Burası köşem olduğu için belli olsun diye şöyle 2, 3 tane zincir çektim. Ve buradan birleştiriyorum şöyle. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha aynı bu modelin burasında yaptığımız gibi yer yapıyorum buraya da. Şöyle aldım. Bu motiften daha önce ben bir de çanta çalışması yapmıştım arkadaşlarım. Kanalımda o da var. Şimdi burayı yaptıktan sonra birinci zincirimi çektim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan şu ipimi de bakın alttan aldım, getirdim buraya yaptım. Şimdi üzerine 1 alıyorum. Hemen buraya 1, 2, 3. 3 tane böyle yarım yaptıktan sonra birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Üzerine 1 aldım. Artık bu yeter. Bunu buradan kesebilirim. Şimdi bir tane daha hemen böyle yanından devam ediyorum. 2, 3 topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bir diğer köşeyi yapıyorum arkadaşlarım. Yine üzerine 2 dolayıp hemen yanındaki boşluktan giriş yapıp üçlü trabzana ikisini çekip birini topluyorum. Üç zincirimi çektim. İkincisini yapıyorum. Ve birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekip motifimizin bitiş şekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bu motifi ekleme yapacağım. Şöyle yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir, bir aldım. Üzerine 2 tanesine yine ikili trabzanı şeklinde devam ediyorum. 1, 2, 3. Tekrar buna aynı şekilde 1, 2, 3. 2 tane bu şekilde yaptıktan sonra diğer köşeye geçiyorum arkadaşlarım. Tekrar ortadaki yaprağımı yapıyorum şu anda. Motifimiz tek başına arkadaşlarım. Buraları da aynı şekilde böyle yaptığınız zaman bir tane motifi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu motifi ekleme çalışmasına geçeceğiz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Bakın.
Parçamız, tamamladığımız bu üzerine motif yapacağımız parçamızı bu şekilde koyuyoruz. Benden size bir tavsiye olacak. Bu yönlerini şaşırmamak için. Şimdi şuradan başlayacağım. Motife eklemeye devam edeceğim. Buranın kol olduğunu daha rahat anlayabilmek için şöyle birkaç tane iple ya da bir çatal iğne yardımıyla ya da başka bir şeylerle tutturabilirsiniz arkadaşlarım. Bu yönümüz değişmemesi gerekiyor. Şöyle biraz uzağından bir iki tane yeri tutturursak yeterli olur. Tamamen karıştırmamak amaçlı. Bir de şuradan tutturalım. Şimdi göstereceğim şekilde sona kadar motifleri ekleyerek devam edelim. Şimdi arkadaşlar, ekleme yapacağım yer burası. Buradan başlıyorum. Bu yaprağım ortadaki köşe, ortadaki yaprağım. Bu da ekleme yapacağım köşem. Hemen bunu alıyorum, bakın. Şöyle bir tane zincirimi de çekmiştim. Buraya geliyorum. Buradan giriş yapıyorum ve buradan taktım. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Buraya iniş yapıyorum ve şöyle bir yaprak daha yapıyorum buraya. Sonra birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Buradan arkadaşlar bu ortadaki yerime birleştirdim. Şuradaki yerden hemen üstünden şöyle giriş yapıyorum. Ve bu ipi de buradan, ilmeği de buradan çıkartıyorum. Buraya bağlamış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Üzerine 1 aldım. Yana geçiyorum. 1 2 3. Tamamladım. Bir zincir çektim. Yanındaki yaprağımın üzerinden buradan alın, daha güzel dursun. Şu ilmeği de buradan geçiriyorum ve çıkartıyorum. 1 2 3. Üzerine 1 aldım. Devam ediyorum. İkinci aradaki yaprağımı yapıyorum. İkili trabzanlı olan yerim. Çektim bu şekilde, bir tane zincir çektim. Sırada gelen, bakın, birleştirerek her bir yaprağımıza bir tane yerimizi ekleyerek yaprağımızı tamamlıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi üzerine 2 doluyorum. Sonuncu köşemi yapacağım. Şöyle 1 2 3 birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum sırada gelen yaprağımın hemen şuradan giriş yapıyorum. Bununla birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. İkinci köşemin ikinci yerini yapıyorum. Ortadaki yerini. Bir zinciri çektim. Sırada gelen yere yaprağımın üstünden giriş yaparak buraya bağlıyorum. Bunu da 1 2 3 zincir çekip üçüncü yaprağımı yapıyorum köşemdeki. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Ekleme bitti artık. Eklemiyoruz. Buraya 2 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane. Şöyle yarımı önce, sonra birleştirdik. 1 2 3 zincir. Üzerine 1 aldım. Ve ikinciyi de tamamlıyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 ve geliyorum. Buradan giriş yapıp bu şekilde çekiyorum, şöyle kaydırma ile bir zincir çekip tamamlamış oluyorum motifimi. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik.
Şimdi ikinci motifi de bunun yanına. Önce burayı yapın arkadaşlarım. Önce böyle sıra sıra aşağıya kadar. Burada sayalım kaç tane motif almış. Şöyle birinci yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane motif yaparak aşağıya doğru, kol ucuna doğru devam edeceğiz. Bu 7. en son yapabiliriz. Buralar kolay çünkü. Önü yaparken onu da yapar devam ederiz arkadaşlar. Şimdi böyle yan yana kol ucuna kadar aynı burada gösterdiğim şekilde birleştirerek devam edelim arkadaşlar. İkinci motifimizin de şu dış kısmına kadar yapalım arkadaşlar. Bir kenarında yaptıktan sonra buraya şu eklemeyi de buraya nasıl ekleniyor onu da göstermek istiyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için. Hemen şu motifi bir tamamlayalım ve gelelim. İkinci motifimi yaptım. Bakın ekleme yerine geldim. Yine ortadaki bir tane zincirimi çekiyorum. Ve geliyorum arkadaşlarım buraya. Bakın şu yeşil olan yani motifimin uç kısmından şöyle girişimi yapıyorum. Bunu da alıyorum. Buraya ekliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Üçüncü yaprağımı yapıyorum köşemin. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Bakın şu yaprağımıza bunu ekliyoruz. Ana yaptığımız parçaya doğru ilerliyoruz. 1. Burada arkadaşlarım şu fazla iplerinizi şöyle zincir çekerken aradan götürürseniz fazlasını da kesip daha sonra onlarla uğraşmasınız derim. Evet, şimdi bunu da yaptıktan sonra 2 tane doluyorum. Ve geliyorum bakın. Boşluğa giriş yapıyorum. Yarım trabzanlar yapıyorum 3 tane. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Ve geliyorum. Bakın şurada ikili trabzanlarımın olduğu yaprağım. Hemen girişimi yapıp buradan da alıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3. İkinciyi de aynı şekilde. Bu alttaki sizden ricam yaprakları yaparken yani şunları yaparken motifimizde şunları saymayı unutmayın arkadaşlarım. Yani tam 12 tane olması gerekiyor ki şu aralarda 2'şer tane yerimiz olsun. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim tekrar. Üzerine 2 doladım. Geliyorum hemen yanındaki boşluğa. Birinci yaprağımı yapıyorum. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum bakın burada bir tanesini burada bırakmıştık, eklememiştik. Oraya ekliyorum. Şimdi bunu yapmış olduğum yaprağımı. Şöyle. Yine 3 zincir çekiyorum. Üzerine 2 doluyorum ve giriş yaptım gördüğünüz gibi. Buradan 1 2 3 birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bakın. Hem motifimin köşesi yani uç kısmı şöyle hem de diğer parçamın ana parçamın şuradan şöyle bir giriş yapalım ve buraya ekleyelim bunu. Ortadakini buraya ekliyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi 3 zincir çekelim daha rahat göreceksiniz. Üzerine 2 doluyorum yine. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. 1 2 3 birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum. Bakın hemen sırada gelen yerim. Buraya ekledik bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna ekledik. Şu yandaki yere geçiyorum. Buraya da bunu ekliyorum. Bakın şöyle. Bir tane zincirle bağladım.
3 tane zincir çekeceğim oraya. Şu belli olsun diye yaptığımız yerde. Şimdi bu üçüncü yaprağı buraya birleştirdikten sonra yine 3 zincir, 1 2 bir de çekmiştim, 3. Şimdi buraya geçiş yapıyorum. Yarım trabzanlarımı yapıyorum, 3 tane birleştirdim, bir zincirimi çektim. Ana gövde parçamın sırada gelen yaprağının üzerinden giriş yaparak buraya ekliyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi diğer köşeye geldim. Son köşeyi yapacağım şu anda. Sırada gelen yerime giriş yapıyorum ve buraya ekliyorum. Sonra ortadaki yerimi yapıyorum, yaprağımı. Hemen yanındaki yere geçiş yapıp oraya bağlıyorum. 3 zincir çekip 2 dolayıp 3. yaprağımı yapıyorum. Herhangi bir yere bağlamadan. O benim diğer kenarıma ait olmuş oluyor arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektik. Üzerine bir aldık. İkili trabzanların yarımlarını yapıyorum. 1 2 3 diğerini yapıyorum. Şöyle alıp kaydırma ile bağladıktan sonra bir zincir çekip sabitledim ve kesiyorum. Evet, bakın bu da bizim koldan devam edeceğimiz ikinci motifimizi bu şekilde tamamlayıp ekledik arkadaşlar. Şimdi bu şekilde birbirine ekleyerek şöyle bu parçamdan göstereyim size. Şöyle devam ediyoruz bakın. Evet, buradaki gibi yan yana ekleyerek devam edelim. Toplamda bir kolda arkadaşlarım, şöyle bunu da sayarsak bakın, şunu da sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8, yani şimdi ikisini yapmış olduk. 6 tane daha bu tarafa doğru 7 tane devam edeceğiz. 7 tane. Buraya da en son bu ön kısmının burasına da bir tane ekleyeceğiz. 8'i tamamlayacağız. Evet, bu şekilde yapıp ekleyerek tamamlayalım bu kısmını. Daha sonra diğer kısımları da eklemesini ben sizlere paylaşacağım, göstereceğim. Evet arkadaşlarım, bakın şuradaki fazla olan motifi de yaptım. Bir tane bu tarafına fazladan yaptım. Ekleye geldim. Şimdi bakın burası kol ucu. Yani burada bakın şu motifimiz. Onu eklemesini göstermek istiyorum. Çünkü geçeceğiz, burayı geçiyor motifimizin boyutu. Şöyle yine aynı şekilde bakın şöyle aldım. Buradaki bir zincirimi çekmiştim. Hemen şu ekleme yapacağım motifimin ortasındaki yerden girişimi yapıyorum ve buradan da alıyorum, bu şekilde geçirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı diğerlerinde yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 tamamladım. Çekiyorum hepsini birlikte, bir zincirimi çektim. Devam ediyorum bu motifime ekleme yaparak.
Şöyle girişimi yaptım. Buradan da alıyorum. Sonra bu ipimi de bakın, fazla ipimizi de şöyle aradan götürelim. Az önce de yapmıştık. Bir daha göstereyim onu da şu şekilde. Sonra üzerine bir alıyorum. Ve hemen sıradaki yerden giriş yapıp buraya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum. Hemen karşısına gelen şu yerden giriş yaparak şöyle buraya tutunuyorum bunu. Fazladan ipiniz böyle kaldıysa onu da yine burada da aynı şekilde devam ettirebilirsiniz ya da kesip atabilirsiniz. Şöyle üçledim zincirimi de, üzerine bir aldım. Yine 3 tane yarım trabzanı yapıyorum. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Şu fazla ipi kesmek istiyorum. Ve bunu da karşılık gelen motifine ekledim. Bu ilk baştaki şu yaptığım ekleme burada yaptığımız ekleme gibi arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum, tekrar üzerine 2 doluyorum. 1 2 ve 3 birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum. Buradaki yerimden giriş yapıyorum. Ve çekerek içerisinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. Ortadaki yerimi yapıyorum. Burayı bu şekilde köşeyle birleştirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine 2 doladım. Şimdi şöyle alarak 3 tane yapıyorum yine ve buradan devam edeceğim arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Hemen yanındaki bakın şuradan girişimizi yapıyoruz bu şekilde ve buradan da alıp bağlıyoruz. 3 tane zincirimi çektikten sonra üzerine bir alıyorum. Yan tarafa geçiş yapıyorum. Buraya 1 2 3 yarım trabzanımı yaptım, birleştirdim. Bir zincir çektim. Bakın burayla birleştiriyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Geliyorum arkadaşlarım, bakın. Şu orta yerden şu şekilde alarak girişimizi yapıyoruz. Yani buradaki ekleme işlemini bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çektim. Üzerine 2 doladım. Yine köşemi devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çektim, tekrar üzerine alıp aynı şekilde ikinciyi yapıyorum. Bunu ekleyecek yerimiz olmadığı için bu şekilde bırakacağız arkadaşlarım. Daha sonra burada gördüğünüz gibi gidiş geliş yaparak bu boşluğu tamamlayacağız. Burayı tamamladıktan sonra bu en uçtaki motifleri yapacağız. Şimdi önce burayı tamamlayalım. Şöyle 3 zincirimi çektim, köşe olduğu belli olsun diye şöyle bir tutundum. 1 2 3 tane yine çektim ve köşemdeki üçüncü yaprağımı da bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3 zincir, aradaki boşlukları tamamlıyorum.
Daha sonra 3 zincir çektim ve gelip burayla birleştiriyorum. Bu motifimi tamamlamış oluyorum. Evet, büyük masaya aldım arkadaşlarım. Bakın, tam olarak göstermek amaçlı. Şöyle yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle. Şöyle bakın, bu kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buraya bu boşluğu, diğer tarafı da yaptıktan sonra, yani bu tarafını da motiflerimizi bu şekilde birbirine ekledikten sonra, bakın bunun arkası öyle, şöyle. Şimdi ekledikten sonra artık şu aradaki kalan şu sırayı gidiş geliş yaparak tamamlayacağız. Daha sonra kol uçlarına tekrardan şöyle motifleri ekleyeceğiz. Şimdi ön tarafına geçelim. Şöyle göstereyim, bakın. Şu ön kısmını arkadaşlar böyle motifleri yaparak, ekleyerek, aynı buradaki gibi. Çünkü bakın, burası da aynı şekilde yapraklarımızın uçlarına burada yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz. Bitiriyoruz. Buraya da aşağıya doğru, bakın şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bu 10 10'a tamamlayalım burayı da. Şimdi bir tanesini yaptık zaten. Bu alt kısmına böyle ekleyerek, bakın şöyle göstereyim, ekleyerek gelelim. 10 tane motifimiz var arkadaşlarım. Bakın tekrar sayalım, yanlışlık olmasın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi daha büyük yapacak olan arkadaşlarım bu motif sayılarını bu aşağıya doğru uzatması gerekiyor. Daha önce de söylemiştim, kesinlikle ve kesinlikle üstten yaparak, yani üstten yaparak motifleri geleceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru, aşağıda oluşan boşlukları ise gidiş geliş yaparak tamamlayacağız, dolduracağız. Evet, ve görüntümüz bakın bu şekle gelecek. Şöyle olacak. Şöyle bir parça elde edeceğiz. Daha sonra ise arka kısımda motif yaparak her iki kısmına da birleştireceğiz arkadaşlar. Önce hem burayı birleştireceğiz, omuzunu şöyle göstereyim, bakın buradan daha net anlaşılır. 2 sıra şeklinde orada motifimiz. Hem bu motifimize ekleyeceğiz burayı yaparken, hem de buna ekleyeceğiz. Bu kısmını da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben şu ön kısmındaki motifleri de yapıp ön kısmı tamamen tamamlayıp daha sonra arka kısımdaki birleşimleri de sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, motiflerime bakın aşağıya doğru ekliyorum. Şimdi şunu da tam olarak söylemek istiyorum, özellikle bilmeyen arkadaşlarım için. Şimdi motifi şu şekilde yaptıktan sonra aşağıya doğru gittiğimiz için şu işlemi yapmamız gerekiyor. Buradan 5 tane yer sayın arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. Bu birleştireceğimiz ortadaki yerimiz. Bu da buraya birleştireceğiz bunu. Şimdi burası orta yerimiz. Yani buradan devam edip şu ortaya yapacağımız yer. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. Yani tam ortadaki bu birleştireceğim yeri buraya birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle tutalım. Çıkarttım. Tekrar söylemek istiyorum. Bakın. Şöyle aşağıya doğru, bu hariç 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bundan hemen şu şekilde taktım. Bunu da alıyorum. Şu şekilde bağladım. 1, 2, 3. Yine diğeri aynı. 3 tane zincir çekip tekrar üzerine 2 dolayıp 3. köşe yaprağımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen ikincisine. Yani 5 yaprak burada birbirine ekleyerek devam ediyoruz. Aradaki ikili trabzanlı yerlerime geçtim.
Şimdi köşeye geldi sıra. Köşedeki birinci yaprağımı yapıyorum. Onu da bakın beşinciye şu şekilde bağladım. Sonra ortadaki yaprağıma geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın şuradan gelen yerimiz şurası. Şöyle giriş yapıyoruz. Ve bunu da buraya ekliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip üzerine 2 dolayıp 3. yaprağımı yapıyorum. Buradaki 3. yaprağımıza ekliyoruz bunu da. Tam ortaya bunu da ekliyorum. Sonra buraları tamamlayarak bir motifi daha sonlandırmış oluyorum. Şöyle aşağıya doğru devam edelim, gidelim arkadaşlarım. Şunu katlayalım. Normal bir şekilde gözüksün. Evet, bakın. Şimdi dediğim gibi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradaki şu kol ucunda yaptığımız gibi sonda yine aynı şekilde kalacak arkadaşlarım. Çünkü sayıları biliyorsunuz birbirine eşit. Yani bunu şöyle çevirirseniz mesela ön olarak mesela bu tarafı da kullanabilirsiniz. O mantıkla aynı şekilde burada yapmamız gereken, yani bu ön kısmında yapmamız gereken tek şey bu sayısının fazla olması. Şu anda 4 tane yaptık. 6 tane daha aynı şekilde ekleyerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın bu kol kısmını ve bu ön kısmını tamamen böyle ön tarafta yapılması gereken motiflerimizi yaptım ve ekledim. Şimdi bu parçamın bakın şöyle arkasını şöyle ekleme yapacağız. Şuraya ekleyeceğiz arkadaşlar. En son motifleri yaparak birbirine ekleme işlemini yapacağımız için şu kolu bitirelim önce. Burada birinci motifi ekledim. Bakın şöyle arka parçamızda bu motif olan yerimizi ekledim. Şimdi aynı şekilde bakın ikinciyi de yaptım. Ortadaki motifim yaprağım. Buradan 5 tane geri sayıyorum. Bunu çıkartayım.
1, 2, 3, 4, 5. Beşinciden yine giriş yapıyorum bu şekilde. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Şöyle ama bir kenar örmeden yapmamız gerekiyor. Buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrar üzerine aldım 2 tane. Yine bir diğer yaprağımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Ve oraya bağlıyorum. Sonra şu şekilde oldu bakın. Sonra üzerine bir aldım. Aradaki yerlerime geçiyorum. Yarım trabzanlarımı yapıyorum. Ve bir zincir çekip hemen yanındakine bağlıyorum. 3 zincirimi çektim. Diğer ikili trabzanları, yarım trabzanları yaptım. Bir zincir çektim. Buraya bağlıyorum. 2 3 tane çektim. Köşedeki yaprağımı yapıyorum. Buraya getirdim bakın. Buradan alarak bağlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi ortadaki yaprağımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle çevirelim. Bakın şuraya getirip şöyle bağlamamı yapıyorum buraya da. 1 2 3 zinciri çekiyorum. Ekleyerek devam ediyorum arkadaşlarım. Bakın bu motifimizin bu yaprağına geldik. Buraya ekliyorum. Aradaki küçüklere geçtik. Artık üst tarafa doğru ilerliyoruz. Evet, ortayı da ekledikten sonra bakın şuraya bu motifimin ön taraftaki motifimin 3. yerinden giriş yaptım. Buraya ekliyorum bunu. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi yine 3 zincir, 1 2 3 küçük olan yapraklarımızı yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Hemen bunun buradan alarak devam ediyorum. Şimdi büyük yaprağımın bir tanesini yaptım. Geliyorum bakın bu motifimin hemen ilkine ekliyorum. Bunu da getirip ortadakine ekliyorum. Sonra normal bir şekilde devam ediyorum.
Şimdi bunu buraya ekledikten sonra evet, buradan 3 zincirimizi çekip ortadaki küçük 2 taneyi de tamamlıyoruz. Üç zinciri çekip buraya gelip bağlayarak motifimizin yapımını tamamlıyoruz. Şimdi bakın, şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bunları da aynı şekilde 1 2 3 4 tane daha yaparak yan yana eklemeyi yapıyoruz. Daha sonra buraya bir tanesini ekleyeceğiz. Bir tane aşağıya doğru onu da devam ettireceğiz arkadaşlar. Önce şurayı bir tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın kol kısmının motiflerini bu şekilde tamamladım. En son bir sıra daha yapacağız. Şu boşluğu doldurmasını da sizlere göstereceğim birazdan. Şimdi bu iki parçayı birbirine, bakın yaka kısmı burası, şu ön tarafı, yani burası arka yerimiz, arkada kalmıştık. Şu önde gördüğünüz şu parçaya yine böyle motifleri ekleyeceğiz. Yalnız bu defa bu taraftaki bu bitirmiş olduğumuz parçaya da ekleyerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şurada bu ortadakini yaptım. Bu bitmiş olan parça. Buna bu tamamlayacak olduğum parçamı ekleyeceğim. Şu orta yerinden, yani şu birleşim yerinden giriş yapıyorum. Şöyle aldım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine diğer yaprağımı yapıyorum. Üçüncü büyük yaprağımızı yapıyoruz şu anda. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Bu parçamın, bakın şu üçüncü büyük yaprağı, oradan giriş yapıyorum. Ve buraya çekiyorum şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir üzerine bir alıp 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen geliyorum. Şu karşılık gelen, bakın şuradan girişimizi yaparak buraya bağlıyoruz. 1 2 3 zincir. İkincisini de aynı şekilde. Buraya bağlıyoruz. 1 2 3 zincir üzerine 2 dolayıp köşeye geldik. Köşenin birinci yaprağı, devam ediyorum buradan. Bunu da buraya ekledim. 1 2 3 zincir, sonra devam ediyorum şimdi. Diğer köşeye gelene kadar hiçbir ekleme yapmadan, burası boyun kısmı oluyor arkadaşlarım. Arka boyun kısmı. Şimdi 3 zincirden sonra üzerine bir aldım. Birinci büyük yaprağımı yapıyorum. Bir iki üç zincir çektim. İkinciye geldi sıra. İkinci yaprağımı, yani ortadaki yaprağımızı getiriyorum. Şu devam etmekte olan parça arkadaşlarım, şurası, bakın. Bu ikisine ekleme yapmıyoruz. Burası ense boyun kısmı oluyor. Şimdi bunun geliyorum, tam buradan giriş yapıyorum. Buraya ekliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde 2 dolayıp üzerine üçüncü yaprağımı yapıyorum.
Bir zincirimi çektim. İpim de dolaşıyor. Şöyle geliyorum arkadaşlarım, bakın şurada bu koldan giden şu motifime burayı ekleyeceğim. Şöyle tuttum, bakın şuradan giriş yapıyorum. Buranın üçüncüsü burası oluyor. Şöyle girişimi yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar. Aradaki küçükleri yapacağım şimdi. İki parçayı artık birbirine eklemiş oluyoruz böylelikle. Eklemeye başlamış oluyoruz. Burası da böyle. Tekrar bakın diğer köşeye geldim. Büyük yaprağımı yaptım. Hemen bu ekleme yaptığım büyük parçanın buradan alıyorum. Buraya ekledim. 1 2 3 zincir çektim. İki doladım yine. Yine bir büyük yaprak yapıyorum ortadakini. Bir zincir ve geliyorum. Bakın bu parçamın burasından giriş yapıp şöyle bağlıyorum. 1 2 3 zincir üzerine 2 doluyoruz ve devam ediyoruz. Aynı şekilde burayı ekleme yapmadan şöyle. Şimdi aradaki ikili trabzanları yarım yarım yapıyorum. 3 tane birleştirdim. 1 2 3 zincir, tekrar diğerine geçeceğim. 3 tane yaptıktan sonra birleştirdim. 3 zincirimi çektim. Geliyorum. Buradaki tepe noktasıyla birleşimi yapıyorum. İpi kesiyorum şöyle. Evet arkadaşlarım, bakın burada eklediğimiz gibi öyle motiflerimizi şu parçamıza böyle yapıp ekleyip hem de aynı zamanda bu tarafa ekleyip öyle aşağıya doğru geleceğiz. Sonra kol kısmına geçeceğim ve buranın nasıl yapılacağını anlatacağım sizlere. Evet, şimdi burayı da ekleyelim ve tamamlayalım. Arkadaşlarım, şimdi sizlere bakın şu kol ucunda ve bu etek yani alt kısmında ki bu boşlukları nasıl tamamlayacağız? Burada bir motif kalana kadar da burayı dolduracağız ama önce arkaya bağlamamız gerekiyor tabi. O yüzden ben şu kol ucu tamamlandığı için burayı hemen sizlere nasıl yapıldığını göstermek istedim. Şöyle bu renk, aynı renk ipimizi alıyoruz. Bakın burada 3 sıra şeklinde yerimiz var bağlamadığımız. En ucuna tekrardan bir sıra daha motif yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın. Şöyle bir sıra daha motif yapacağız. Bu kol uzunluğunu ne kadar isterseniz o kadar büyütebilirsiniz. Aynı zamanda onu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın bu da burada bitmişti. Şurada bitmişti. Şuradan gidiş geliş yaparak bu boşluğu tamamladım arkadaşlarım. Şimdi aynısını buna da yapalım. Şöyle bakın, kolumuz hemen şunun üzerinden giriş yapıyorum. Bu ortadaki yerimin birleşim yeri, aynı zamanda şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir önce çekiyorum sabitlemek amaçlı. Sonra buraya 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bir tane küçük yapraktan yapıyorum ilk yerime. Birleştirdim. Bunu arkadaşlarım şöyle tutup bakın şuradan şöyle şu ikincisinden birleştiriyorum. Şöyle çektim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine ilkini birleştirmiş olduk. 3 tane zincirden sonra 3 tane yarım trabzan yapıyorum hemen bu boşluğun içerisine. Birleştirdim. 1 2 3 tane zincir. Sonra devam ediyorum. Bütün boşlukları aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yaparak minik yapraklarımızdan oluşturuyoruz.
Evet, bakın son yere geldim. Minik minik yapraklar yaparak şöyle tamamladım burayı. 1 2 3 zincirimi çektim, üzerine bir aldım. Bakın şu boşluktan giriş yapıyorum. Hemen buraya 3 tane yarım trabzanı yapıp bir minik yaprak yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın şu kısımdan alıyorum, burayla birleştiriyorum. Şöyle. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Zaten burada tamamlanmış oluyor. Bakın şöyle çıktım buraya. 1 2 3 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Şöyle üzerine alıp yine küçük yapraklardan yaparak diğer tarafa geçip orayı da birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle bu yeri doldurmuş oluyoruz. Uçlarına aynı diğerinde yaptığımız gibi motiflerle tamamlıyoruz kol kısmını. Şöyle geride dönelim. Şöyle devam edelim şimdi. Şimdi bakın buranın da son yerine geldim. Yine bakın şu ortadaki yerimden şöyle giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Bu işlemi de tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım böylelikle. Şöyle aradaki bu iki boşluğu doldurmuş olduk. Şimdi uçlarına diğer kolda yaptığım gibi bakın şöyle gördüğünüz gibi motifleri ekleyerek devam edeceğiz. Zaten şu ortada gelen iki motifimizin altına hemen iki tane yapıp sonra kenarlarına, bunda kaç tane kullanmışım bakayım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane motifle tamamlamışız arkadaşlarım burayı. Şimdi aynı şekilde buraya da 8 tane, yani 2 tanesi burada zaten, 6 tane, 3 bu tarafa 3 bu tarafa motif ekleyerek diğer yerlerde gösterdiğim gibi eklemeleri de arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız, anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi buraya yaptığımız işlemin aynısını şu gövde kısmındaki, bakın şöyle açayım göstereyim, buraya da yapacağız arkadaşlarım. Buradan başlayacağız. Şimdi burayı tamamlamadığım için henüz buranın motiflerini o şekilde hani varmış gibi düşünün burada motif. Buradaki motiflere aynı, bakın 2 tane kalmıştı. Önce buradan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Motifleri ekleyerek en son bir tane kalana kadar bir motif tam kalacak. Çünkü onun etrafını şurada gördüğünüz kenardaki gibi, nerede? Şurada. Evet, bakın. Bu uzunluğunu da, hırkanızın uzunluğunu, kimononuzun uzunluğunu buradan ayarlayacaksınız arkadaşlarım. Burayı ne kadar uzun yapar, yani motifleri ne kadar uzun yaparsanız burayı da aynı uzunlukta büyüterek boyunu uzatabilirsiniz. Onun için şimdi ben bu kadar uzunluk yettiği için buraya kadar, yani bunun şu son motifine kadar kolda az önce yaptığımız işlemi yaparak geliyoruz. Yani buradan başlıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, ekliyoruz her defasında ve son olarak burada bitiriyoruz. Bunun altına da yine burada gördüğünüz gibi şöyle motifleri ekliyoruz. Bu etek ucundaki toplam motif sayımızda şöyle hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane buraya motif ekleyerek bu kısmı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu işlemi de uygulayalım. Hepsini tamamlamış olalım arkadaşlar. Bir de size şeyi göstereceğim en son olarak. Yani bu işlemleri tamamladıktan sonra kenarını şu şekilde bir işlem yaptım. Onu göstereceğim arkadaşlarım ve hırkamızı, kimonomuzu tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamladım. Arka kısmını, bütün motiflerimi ekledim. Şimdi şu da öndeki parçamız, eklediğimiz motiflerimiz şurası. Son bir motif kalana kadar bu kolunda göstermiş olduğum işlemi tekrarlayacağız. Şimdi onu da göstermek istedim. Belki hani orayı kaçıran arkadaşlarım olmuş olabilir diye. Şöyle şuradan başlıyorum arkadaşlarım. Şöyle ilk yerden
Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir alıp küçük olan yaprağımızdan yapıyorum 2 tane yanına ve bir tane, pardon, ikili trabzan yaptım, 3 tane olmuş oldu. Şimdi bunu da geliyorum, bakın şuradan giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir çektim, üzerine bir aldım, yandaki boşluğa geçiş yapıp 1 2 3 küçük yapraklarımızdan yaparak diğer tarafa doğru geçiyorum arkadaşlar. Bu iki motiflerin arasını birleştirmiş olacağız böylelikle. Son bir motifimiz kalana kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlarım. Evet, son yere de geldim. Buraya da aynı şekilde 3 tane yarım trabzanı yapıp birleştiriyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Bakın şu motifimizin hemen şurasından giriş yapıp bağlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bir üste çıkıyorum arkadaşlarım. Yani şuraya şöyle aldım. Orta birleşim yerine geçersek daha güzel oluyor. Şöyle aldım. 2 sıraydı burada fazla olan yerimiz. Şöyle tam ikisinin birleşim yerinden girişi yaptım. Bir tane zincirimi çektim, geri dönüyorum. 2 3 tane zincir çekmiş oldum. Üzerine bir alıp yine üçer tane şöyle yarım trabzanları yapıp birleştirip küçük yaprağımızı yaparak devam ediyoruz. Evet, dönüşte yine aynı şekilde tekrar dönerek bu şekilde gidiş geliş yaparak burada en sonda bir motifimiz kalana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Yani gidiş geliş yapacağız bu arayı ve bu boşluğu da doldurmuş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu kısmını da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şu altlarına, kollarına da motif çalışmasını yaptıktan sonra şimdi kenar için şöyle bir şey yaptım ben. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz, fikir olsun diye. Bunu değişik şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. İpimizi taktıktan sonra bakın şuradan başlamıştım ben. Şöyle buraya bağladım. Daha sonra şimdi yapacağımız işlemi yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Üzerine bir aldım. Bakın hemen şu üstlerinden giriş yapıyorum. Bir tane yarım trabzan, ikinci yarım trabzan birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve geliyorum şu şekilde giriş yaparak buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çektim, tekrar üzerine aldım. 2 yarım trabzan yapıyorum aynı yere.
Yine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yine şu şekilde yaparak birleştirdim. Bir zincir, tekrar 2 yarım trabzan, 3 defada tekrarlıyoruz bu işlemi. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve geliyorum. Bakın şu orta kısım birleşim yerim arkadaşlarım. Genelde bu şekilde denk geliyor. Çok fazla böyle germeden, sıkmadan, çok fazla da böyle gevşek gevşek de yapmadan belirli bir aralıklarla şu şekilde yerler yapıyoruz. Genelde bunların üzerine yaptığımız zaman iyi oluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, şu şekilde aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın hepsinin arkasından geçiş yaparak bağladım. Bir zincir çektim. Tekrar 2 tane yapıyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir. Geliyorum. Bunun üzerinden yine tutunuyorum. Tekrar bir zincir çekip diğerinin üzerine bu işlemi uyguluyorum. Son olarak buraya girişimi yaptım. Kaydırma ile bağladım ve bir zincir çekerek sabitledikten sonra kesiyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde de kenar işlemlerini tamamlamış oluyorum. Aynı işlemi, burada yaptığımız bu işlemi ön kısımlarında da yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle biraz küçülteyim. Tam olarak görün. Bakın kol uçları önüne de aynı işlemi yaptım. Sizlere şu şekilde göstereyim. Yaka kısmı, yakadan, buralardan bir yerden başlayın arkadaşlarım ki böyle buradan başlayıp devam edip böyle bütün etrafını bu şekilde çevirirseniz böyle bir görüntü elde edersiniz. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bu şekilde düşünürsünüz. Şimdi son olarak bir buhar ütüsü yapacağım ve hırkamızı, kimonomuzu tamamlamış olacağız arkadaşlarım. Buhar ütümüzü de yaptıktan sonra bakın bu görüntüyü elde ettik. Çok da güzel oldu. Şimdi bir şöyle kısa bir özet geçerek tekrardan sizlere ne yapılması gerektiğini kısaca değinmek istiyorum. 2 tane altıgen parça örüyoruz. Aynı boyutta 10 sıra şeklinde. Arkadaşlarım bu hırkamızı 38 bedenden 46 bedene varana kadar herkes rahatlıkla kullanabilir. Şimdi bu parçaları yaptıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle tekrarlıyorum. Üst kısmından başlayarak motif eklemeleri yapacağız arkadaşlarım. Şöyle bakın, kolundan ilk hemen bu yaptığımız parçanın üzerinden başlıyoruz. Böyle sırayla ekleyerek, bunu da anlattım sizlere. Buradan devam ediyoruz. Daha sonra kolumuzun karşı gelen arka kısmını aynı şekilde motifleri ekleyerek devam ediyoruz. Diğer parçayı da aynı şekilde yaptıktan sonra ön kısmına ya da arka kısmına, ön kısmına geçelim.
Şöyle bir motif hemen bu omuzun yanındaki yerden başlayarak aşağıya doğru gidiyoruz. Bunun toplam sayısı 10 arkadaşlarım. Burası bununla birlikte 10. Burada kollar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bununla birlikte 8 olmuş oluyor. Bunu isterseniz aşağıya doğru sayabilirsiniz, isterseniz yukarıya doğru. Şimdi arkayı da aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de arkada. Çünkü sayıları eşit arkadaşlarım. Bu altıgen parça yaptığımız için. Şimdi bir parçanın böyle arkasını da yaptıktan sonra ikinci parçanın arkasını yaparken hem buraya hem de bu parçaya eklemesini de ben motifin nasıl yapıldığını gösterdim sizlere. Kısaca bir değinmek için sadece bu. Kolları bu işlemi yaptıktan sonra kollara geçelim. Bu işlemi yaptıktan sonra altta bakın bir sıra şeklinde şöyle motif çalışmamız olacak. Şimdi bu da bu sondan bir önceki bu motifin bakın şöyle yerinde kalıyor. Zaten bunlara değindim ama bir daha tekrar böyle geçmek istiyorum. 2 sıra şeklinde gidiş geliş yaptık. Bu gövdede oluşan şu bakın burada bitiyor. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Burayı bakın şu kısmı. Çünkü bu 10 yaptık, bunu burada bitti. Uzatmak isterseniz buradan uzatabilirsiniz arkadaşlarım. Burayı uzattığınız zaman aynı zamanda motiflerini de uzatmanız gerekiyor. Motifleri daha çok yaparsanız ilk eklerken burayı da ona göre yapmanız gerekiyor. Burayı tamamladık, bitirdikten sonra buradaki alt kısımdaki motifleri yapıyoruz ve bir de kenar çalışması yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle onu da gösterdim sizlere nasıl yapıldığını. Bakın önden her yerine şöyle bir çalışma yaptım. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Şimdi bir kuşak yapmayı düşündüm kimono olduğu için ama çok böyle zaten hareketli ve olduğu için, çiçeklerle bezeli olduğu için gerek duymadım. Şöyle küçük bir düğme yaptım. Bunu isterseniz yapabilir, isterseniz yapmadan da kullanabilirsiniz. Şöyle önünü tamamen sizlere net olarak göstermek amaçlı. Evet arkadaşlarım, bu kadar benim söyleyeceklerim. Dediğim gibi umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.